Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bana çokça sorusunu yönelttiğiniz Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2 modelini bu videoda sizler için inceledim, araştırdım, çevremde kullananların yorumlarını aldım ve tabii ki bunun Pro 1 modeliyle arasında ne gibi farklar olduğunu da sizler için bu videoda derleyip toparladım. Bu video içeriğinde bahsettiğim gibi Xiaomi Mi Robot Pro 2 modelini inceliyor olacağız. Hadi şimdi başlayalım. Robot süpürgeler artık hayatımızın bir parçası olmuş durumunda. Hemen hemen hepimizin evinde bir tane robot süpürge var. Bazılarımızın evinde 2 tane bile var. Dubleks evi olanların bazılarında 3 tane bile var. Çünkü yakın çevremde 3 tane robot süpürgeye sahip arkadaşlar gördüm. Evleri büyük olduğu için daha çabuk süpürmeyi sağlamasını istediği için ve ayrıca tabii ki alan da fazla büyük olduğu için 3 robot süpürge kullananlar var. Çevremizde hala olmayanlar var ve bunların gördüğüm kadarıyla araştırma içerisindeler. Hangi robot süpürgeyi almalıyım soruları kafalarında dönüyor ama birden fazla model olduğu için, hatta yüzlerce ürün olduğu için karar vermekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla ben de robot süpürgeleri sizler için araştırıyorum ve videolar halinde sunmaya çalışıyorum. Bu videoda bahsedeceğim Mop Pro 2 modeli piyasaya çok yeni çıkmış durumda ve Mop Pro 1'den özellikleri gerçekten çok üstün. Yani Xiaomi'nin bu robot süpürgeye geçişinde bir önceki modelde yapmış olduğu hataları açıkça düzelttiğini görüyoruz. Peki bu hatalar neler? Mop Pro 1'de biliyorsunuz ki lidar sensör vardı. Lidar sensör kötü bir şey değil, fakat robot süpürgenin yüksekliğini artırdığı için kullanıcılar tarafından çokça şikayete maruz kaldı. Yani biliyorsunuz evimizdeki koltukların altları, yatakların altları belli bir yükseklikte ama bu robot süpürge Mop Pro 1'in yüksekliği 10.2 santim, hatta yanlış hatırlamıyorsam 11 santim de olabilir. Yüksekliğinde olduğu için çoğumuzun evinde koltukların altına giremiyor ve dolayısıyla da efektif bir kullanım sağlayamıyoruz. Ama Mop Pro 2 de bu özelliği tamamıyla değiştirmiş, lidar sensörü ortadan kaldırmış, vakum gücünü daha da arttırmış ve pil kapasitesini de tabii ki bununla birlikte çok daha yüksek seviyelere getirmiş. Şimdi özelliklerinden bahsedeceğim. Hem özelliklerini sizlere anlatırken ayrıca bu robot süpürgenin Mop Pro 1'den hangi farklarının, ne gibi faydalarının, artılarının veya eksilerinin olduğunu söylüyor olacağım. Mop Pro 1 ile Mop Pro 2 arasındaki fiyat farkı yaklaşık olarak 800 ile 1200 lira arasında değişiyor. Mop Pro 2 yeni çıkan model olduğu için fiyatı bu bantlarda birazcık daha yüksek. Ama almayı düşünürseniz, şayet Mop Pro 1 ile 2 arasında bir tercihte kalacak olursanız, Mop Pro 2'ye bütçeniz yetmiyorsa Vacuum Mop 1C modelini tercih edin. Yani bu ikisi arasında kalmayın kesinlikle. Lidar sensörü olan başka robot süpürgeler var. Onların da incelemesini yaptım. Dilerseniz kanalımda onları da bulabilirsiniz. Fiyatı bakımından şu an 3500 lira bantında seyrediyor Mop Pro 2 modeli. Peki bunda ne gibi özellikler var? Pek tabii ki diğer robot süpürge modellerinde de olduğu gibi hem moplama, hem kuru alan, hem de yani ıslak alan temizliği bu süpürgede mevcut. Emiş gücü bu robot süpürgede 3000 Pascal olarak verilmiş. Yani gerçekten robot süpürgeler arasında emiş gücü en yüksek modeller arasında diyebiliriz. Vacuum Mop Pro 1 modelinde ise bu emiş gücü 2100 Pascal değerindeydi. Yani 1,5 kat artırılmış, ortalama 1,5 kat artırılmış ve 3000 Pascal değerinde bir emiş gücüne sahip olmuş bu robot süpürge. Bu robot süpürgenin gerçekten en büyük artısı. Yani bu fiyata değebilecek bir ürün kesinlikle diyebilirim. Pil kapasitesi 5200 mAh olarak belirtilmiş. Bir önceki modelde de yine batarya kapasitesi 3200 mAh'di. Yani bunda da neredeyse 2 kat bir artış sağlanmış. Batarya kapasitesini de artırarak kullanım ömrünü daha da uzatmış duruma getirmişler. Yani bu robot süpürge şarjı bitmeden çok büyük alanlarda temizlikler yapabilecek ve şarj sıkıntısı kesinlikle çekmeyeceğiz. Şarj süresini bu robot süpürgede birazcık daha kısaltmışlar. Pro 1 modelinde 4 saatte şarj olan batarya bu modelde Mop Pro 2 modelinde 3 saatte şarj oluyor. Hem batarya büyük, hem de teknolojisi gelişmiş ve daha kısa zamanda şarj oluyor. Mop Pro 2 modelinde 180 dakika çalışma süresi verilmiş. Bu gerçekten büyük bir süre. Yani 3 saat bir çalışma süresi verilmiş. Tabii ki bu değeri şöyle bilmek gerekiyor. En düşük emiş gücünde yapmış olduğu süpürme işleminde 180 dakika kullanım sağlar. Birçok kişi bunu karıştırıyor. En yüksek emiş gücünde 180 dakika bu robot süpürge çalışmayacaktır. Kesinlikle en düşük emiş gücünde kullanım süresi bu. Bu arada Mop Pro 1 modelinde de kullanım süresi ortalama olarak 100-110 dakika civarında kullanıcı yorumlarında ve tabii ki fabrika açıklamasında belirtiliyor. Yani en fazla 110 dakika kullanım ömrü var.
Mob Pro 2 modelinde temizlenebilir alan 250 metrekare verilmiş. Yani bu gerçekten büyük bir rakam. 250 metrekarelik bir alanı bu robot süpürge 3 saat içerisinde temizliyor. Ama yine burada da şunu unutmamak gerekiyor. Bu 250 metrekare alan temizliği düşük emiş gücündeki alan temizliğine tekabül ediyor. Yani yüksek emiş gücünde çekmiş olduğunuzda 120 hatta 150 metrekarelik bir daireyi bile bu robot süpürge rahatlıkla temizleyecektir. Bu arada Pro 1 modelinde temizleme alanı 180 metrekare olarak verilmiş ama kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla 100-110 metrekarelik bir daireyi zar zor temizlediği zaten açıkça görülüyor. Gürültü seviyesi Pro 1 modelinde, yani bir önceki modelde 65 desibeldi. Pro 2 modelinde de bu 70 desibel civarında bir gürültü seviyesine sahip. Robot süpürgenin emiş gücü arttığı için pek tabii ki de sesi birazcık daha yüksek çıkacaktır. Ama tabii ki bu 65 ile 70 desibel arasındaki fark çok yüksek değil. Pro 1 modelinde lazer navigasyon, lider sensörler olduğunu söylemiştim. Pro 1 modelindeki bu lazer sensörü sayesinde robot süpürgenin yüksekliği büyük oranda artıyordu. Bu eksi bir özellikti ama bu Pro 2 modelinde böyle bir şeye yer vermemişler. Sadece görsel sensörler, yani ön tarafında ve yanlarında görsel sensörler kullanarak robot süpürgeyi harika bir hale getirmişler. Bu arada çarpma önleme Pro 2 modelinde bulunmakta, yani her iki modelde de bulunuyor. Gerçek zamanlı konum zaten robot süpürgelerde olmazsa olmaz. Almış olduğunuz robot süpürgeyi harita üzerinden hangi alanları temizleyebildiğini görebildiğiniz özellik oluyor bu gerçek zamanlı navigasyon. Robot süpürge evde süpürme işlemini yaparken harita üzerinden de aynı anda süpürdüğü alanları işaretleyerek geçiyor. Ve yapmış olduğu temizliği de böylelikle net olarak görebiliyorsunuz. Otomatik yazılım güncelleme zaten hemen hemen her Xiaomi modelinde var. Bunda da aynı şekilde eklenmiş durumda. Kullanımı mobil uygulama ile yapılıyor. Zaten Xiaomi'nin robot süpürgelerinde bir kumanda yok. Sadece mobil uygulama ile kontrol sağlanmakta. Bu gayet güzel bir özellik. Yani kumandanın açıkçası robot süpürgelere kattığı pek bir artı yok. Çünkü uzaktan kontrolde, yani ev dışından kontrolde kumandanın bize getirdiği hiçbir şey yok. Ev içerisinde belki işe yarayabilir ama telefondan kontrolde gayet kolay ve ekstradan bir malzeme de evde yer kaplamamış olacak. Aşılabilir yükseklik diğer bütün robot süpürgelerde olduğu gibi 2 santim. Daha 2 santimin üzerinde engel aşan bir robot süpürge şu an yok. Zaten 2 santimin üzerinde robot süpürgenin engel aşması istendiği takdirde robot süpürgenin de yüksekliği artacak ve dolayısıyla yine bizim işimize gelmeyecek. Vacuum Mob Pro 2 modelinde 16 tane görsel sensör bulunmakta. Bu sensör sayısı bir önceki Pro 1 modelinde 12 idi. Akıllı navigasyon Pro 2 modelinde de Pro 1 modelinde de var. Akıllı navigasyonun mantığı şu: bunu akıllı harita ya da haritalandırma ile karıştırıyorsunuz birçoğunuz. Akıllı navigasyon robot süpürgenin sadece yön bulmasına yarayan özellik. Yani harita çıkartmasına değil. Sadece robot süpürge çalıştıktan sonra başladığı yere geri dönebilmesi için akıllı navigasyon özelliğini kullanır. Yani akıllı navigasyonun mantığı tamamıyla bu. Otomatik şarjı da tabii ki bu robot süpürgede de bulunmakta. Şarjı %15'in altına düştüğünde otomatik olarak gidip şarj ünitesine şarj olmaya başlar ve ardından şarjı %80-85'in üstüne çıktıktan sonra da tekrar temizliğe devam eder. Düşme engelleyici sensör bu robot süpürgede bulunmakta. Eğer eviniz dubleksse veya evinizde yükseltiler varsa robot süpürge bu yükseltileri altındaki sensörler sayesinde algılayacak ve o yüksekliklerden aşağı düşerek kendine zarar vermeyecektir. Robot süpürgede zaman planlama özelliği bulunmakta. Haftanın günlerini seçerek veya dilerseniz belli bir gün planı yaparak robot süpürgenizi planlı temizlikte de çalıştırabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum şöyle: robot süpürgenizden siz planlı temizlik ayarladınız. Haftanın 7 günü her gün sabah saat 7'de çalışsın diye ayarlayabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz bunu sadece 1 günlük, 2 günlük veya 3 günlük istediğiniz şekilde planlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu planlamalarda robotun hangi emiş gücünde çekiş yapacağını, yani hangi emiş gücünde süpürme işlemi yapılacağını da ekleyebiliyorsunuz. Bu robot süpürgede de sesli bilgilendirme var. Sesli geri dönüş yapıyor size. Robot süpürgenizi evin içerisinde kaybettiğiniz takdirde uygulama üzerinden robot süpürgem nerede yazısına bastığınızda I am here diye buradayım diye bağırıyor robot süpürge. Ayrıca şarjının bittiğini, temizliğe başladığını, bir engelle karşılaştığını, bütün hepsiyle ilgili sesli geri bildirim veriyor. Ayrıca tabii bu bildirimler uygulama üzerinden de size bilgi mesajı şeklinde geri dönüş oluyor. Kir algılama veya toz dolum hazne uyarısı bu robot süpürgede yok. Bir önceki modelde de, yani Pro 1 modelinde de bu özellik yoktu. Aslında kir algılama özelliğinin olmaması bu robot süpürgede birazcık eksi gibi. Ama çok büyük bir eksi mi? Bence hayır. Zaten evin köşe bucak her yerini detaylı olarak temizlediği için ve emiş gücü zaten yüksek olduğu için her noktadan
bir defa geçerken yüksek emiş gücüne şayet ayarladıysanız veya orta emiş gücüne robot süpürge o kirleri zaten alacak. Yani bir kirin etrafında kir bulmak için evin içinde en azından dolanmak zorunda kalmayacak. Ayrıca cihazda olan diğer bir özellikten size bahsedeceğim. Cihazda halı üzerinde farklı şekillerde kendi emiş gücünü ayarlayabilme modu var. Yani halının üzerine çıktığında emiş gücünü artıracak ve dolayısıyla halının üzerindeki olan partikülleri, tüyü, kılı, kire her şeyi daha net bir şekilde temizleyebilecek. Ayrıca bir diğer çok mükemmel bir özellik olan, kesinlikle hepinizin de bilmesi ve alırken eminim ki dikkat ettiği bir özellik olan robot süpürgenin altında mopa takılıyken halının üzerine çıkmaması. Bu robot süpürgede sadece bir tane harita oluşturabiliyorsunuz. Bu oluşturduğunuz haritada da No Mop Clean özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. Örnek veriyorum, mopu altına taktınız ama evin içerisinde halılar var. Siz o harita üzerinden bu alanları seçtiğiniz takdirde, yani moplama işlemini yapmasını istemediğiniz yerleri seçtiğiniz takdirde robot süpürge o alanlara arkasında mop takılıyken çıkmıyor. Mopu çıkarttığınız takdirde robot süpürge normal temizliğini aynı şekilde yapıyor. Yani bu robot süpürge için gerçekten mükemmel bir özellik. Bu fiyata da bu özelliği başka modellerde bulamıyorsunuz. Oda sınırlandırma seçeneği robot süpürgede mevcut. Bunu sanal duvarlarla yapabiliyorsunuz. Sanal duvarın nasıl oluşturulduğunu da farklı bir videoda anlatmıştım. Onun da linkini sağ üst köşeye ekleyeceğim. Robot süpürgelerde sanal duvar nasıl oluşturulur onu da oradan izleyebilirsiniz. Wi-Fi özelliği pek tabii ki var. Robot süpürge internete bağlı olarak çalışıyor. Uzaktan kontrol etmenizi sağlayan yöntem de bu. Bazen şu soruları soruyorsunuz. Robot süpürgeyi uzaktan kontrol edebilmek şu anlama mı geliyor diyorsunuz. Evin içerisinde farklı odada değil. Robot süpürgeniz fişe takılı olduğu süre içerisinde siz dünyanın istediğiniz bir yerinde olun. Eğer robot süpürge internete bağlı ve fişe takılıysa uzaktan kontrolü mümkün. Yani evin içinde olmanıza kesinlikle gerek yok. Bu robot süpürge, yani Pro 2 modelinin içinde gerçek HEPA filtre kullanılmış. %99.7 oranında bir geçirgenliğe sahip. Bu anti alerjen bir şeydir ve alerjisi olanlar için gerçekten HEPA filtre çok faydalı bir şey. Bu modelde de yan fırça sayısı 1 adet, Mop Pro 1'de de 1 adetti. Zaten robot süpürgelerde yan fırça sayısının artması ek bir özellik sağlamıyor. Birçoğumuz şunu da yapabiliyoruz. Bu robot süpürgenin bir tane yan fırçası var diyerek iki fırçalı modellere bakıyoruz. Ama iki fırçalı modellerin birçoğu maalesef ki düşük emiş gücü ve o kadar da akıllı olmayan modeller olmuş oluyor. Robot süpürge zaten ev içerisinde dolaşırken bir tarafı duvarlara yakın gittiği için o tarafta da genellikle fırça oluyor. Duvar kenarındakileri fırçayla alıp zaten ana fırçaya yönlendiriyor. Dolayısıyla diğer taraftaki fırçanın da çok bir mantığı kalmıyor. Toz hazne kapasitesi bu robot süpürgede zirveye ulaşmış. Daha önceki modelinde 300 mililitrelik toz haznesi bu modelde 550 mililitreye çıkartılmış. Yani evinizi berbat bir halde de bıraksanız, farklı bir tabir kullanacaktım ama video esnasında söylemek istemedim. Yani evinizi berbat bir halde de bırakmış olsanız bu robot süpürge 550 mililitre toz haznesiyle bu berbat haldeki evi süpürüp hala toz haznesinde boşluklar olacaktır eminim. Su hazne kapasitesi de aynı şekilde bir önceki modelden yüksek. Bir önceki modelde 200 mililitre olan su tankı bu modelde 250 mililitre. Bu arada ses ile kontrolü robot süpürgenin mümkün. Daha önceki bütün modellerde hemen hemen Google Assistant ile kontrol mümkün olmakta. Bunun da nasıl yapıldığını ben sol üst köşeye ekliyorum. Onun da videosunu pek tabii ki çektim. Dilerseniz robot süpürgenizi telefonunuzdan uygulamaya giriş yapmadan asistan yardımı ile de kontrol edebiliyorsunuz. Robot süpürgenin yüksekliği 8.2 santim. Yani robot süpürge gerçekten alçak bir robot süpürge. Alçak bir robot süpürge 8.2 santim yükseklik sayesinde bütün koltukların, yatakların ve dolapların altına rahatlıkla girebiliyor. Üstünde herhangi bir çıkıntı olmadığı için lidar sensör ve lazer sensör modellerine kıyaslayarak söylüyorum. Hiçbir yükseklik olmadığı için rahatlıkla bütün alanların altına girebiliyor. Son olarak bu robot süpürgede tek bir eksi özellik var. Birçoğumuz bundan şikayetçiyiz. Bu robot süpürge tek renk olarak üretilmiş durumda ve sadece siyah modeli var. Farklı bir renk seçeneği bulunmamakta. Mop Pro 2 modeliyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Farklı modellerle ilgili yapmış olduğum kıyaslamaların oynatma listesini de videonun bitiminde oynatma listelerim kısmında sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz oradan farklı modelleri karşılaştırdığım videoları da inceleyip buna göre robot süpürge alımında karar verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.